Merhaba. Bu hafta hasta okulunda sizlere çok sevdiğim bir remediden bahsedeceğim. Bellis perennis. Ne demek? Papatya, deyze. Peki nerede kullanıyoruz? Arnikayı çoğunuz biliyorsunuz. Arnika ile aynı familyadan zaten bu bitki. Benzer yerlerde kullanıyoruz. Yani aklımıza ilk gelen travmalar, ameliyatlarda kullanıyoruz. Ancak Bellis'in bir özelliği var. Daha derine, daha iç organlara nüfuz edebilme özelliği var. Arnika daha yüzeysel kalıyor. O nedenle de özellikle bir karın ameliyatı, bir batında özellikle rahimle ilgili bir ameliyat geçirecek yakınımız veya kendimiz varsa arnika yerine Bellis perennis kullanın. Çok daha çabuk iyileşecektir. Şimdi bu Bellis perennis travmada dedik ya arnika gibi burkulma, yaralanma, ezilme gibi durumlarda kullanılabiliyor. Hatta eski İngilizce adlarından birisi woundward, bruiseward yani ezilmiş, berelenmiş, yaralanmış gibi bir ismi de var. Şimdi Arnika'ya göre Bellis perennis'te şu daha dikkat çekici. Yine çok yoğun bir fiziksel egzersiz, kas egzersizi ve bir gerilme. Liflerde, bağlarda bir gerilme olayı var. Bir ağır taşıma da burada tabloya eşlik ediyor. Özellikle ee, Bellis Perennis'i dinlediğim hocalarımdan birisi Dion anlatır ki biliyorsunuz İngiltere'de hocam ve İngiltere'de hep bahçeler var. Kış aydından çıkıp bahçede bir çalışmaya başladığınızda beden de zaten alışık değil. Bahçeyi bir herkes kendisi yapar İngiltere'de her işini. Bahçenize bir giriştiniz, bütün gün çalıştınız tabii ki normale göre bir sürü şey kaldırıyorsunuz, yapıyorsunuz ve kaslarınızı çok yoruyorsunuz ve terleme de vardır. Terleme ve ıslanma duygusu da vardır. Üzerine soğuk bir şeyler içtiniz. Al size Bellis perennis tablosu. Burada Bellis perennis çok güzel çalışır. Yani soğuk içecekler Bellis perennis'i agreve eder, olumsuz etkiler. Bu da aklımızda olsun. Peki arnikadan farklı olarak Bellis'i mesela şeyde kullanıyoruz, aknede kullanıyoruz, çıban apse gibi durumlarda kullanabiliyoruz. Hatta meme travmasından sonra meme kanseri gelişirse onun tedavisinde bile kullanılabiliyor. Bir de şey duygusu var yani Bellis tablosunda birazcık üst lenf bezlerinde şişlik, böyle kollarda üşüme hissi de olabiliyor. Ama çok aşırı fiziksel yorulma ve gerilme aklımızda olsun. Bizim bugün benim bu çok sevmemin nedeni asıl rahim uterus organ remedisi olarak kullanım alanı ve ilginç bir uyku şeyinden bahsedeceğim size. Şimdi organ remedileri özellikle Burnet'in bize kazandırdığı e, ve onun tamamen kadın ve organ, uterus organ üzerine kitabı da var. Remediler. Organ remedilerinde daha düşük potenslerde kullanıyoruz ve organı spesifik olarak kullanıyoruz. Peki bellisi ne zaman kullanıyoruz? Burnett özellikle diyor ki e, doğum yapmış ve doğumdan sonra rahmi toparlayamamış, normal şekline ve büyüklüğüne gelememiş, rahmi çok yorulmuş kadınlarda çok endike, çok yerinde bir remedi olarak öneriyor. Evet, çok güzel çalışıyor. Aynı zamanda hamilelikte biraz fazla kilo alma ve o bağlar, rahmi tutan bağlar da geriliyor. Böyle bir durumda olan şikayetlerde Bellis perennis akla gelmeli. Aynı zamanda hamileliğe bağlı o rahmin basısından dolayı o bacaklarda olan varislerde de Bellis perennis kullanılabilmektedir. Peki rahmin çok zorlanması, yorulması noktasında düşündük. Bu zorlanmayla birlikte de uykuyla ilişkisi var. Şimdi Bellis perennis'in bir uyku siklüsü var. Gece uyuduktan sonra 3'te uyanıyor, 3 civarı uyanıyor, tekrar uyuyabiliyor. Ondan sonra 5'e doğru tekrar uyanıyor. Bu sefer uyuyamıyor. Yani ikili bir uyanma siklüsü var.
Ve 5'ten sonra uyuyamıyor, ertesi günde yorgun oluyor. Kendisini o Bellis'in, Arnika'nın o yorgun tablosunda hissediyor. O nedenle hem Burnett hem Clark diyor ki, bunu da Dion'dan öğrendim. Sonra da Burnett'te okudum ben de. Akşamları yatmaya yakın veya akşam saatlerinde uyku öncesi Bellis perennisi vermeyi uyku bozukluğu yaratır diyor. Bunu şöyle daha önce uygun endikasyonla Bellis kullanmış bir hasta bana gelmişti. Bana şunu anlatıyor. Bana verdiler, çok güzel, arkadaşlarım vermiş, çok güzel çalıştı, çok faydasını gördüm ama diyor 2 gün kullandığımda akşam almıştım, uyuyamadım. Sonra ben onu gündüz aldım. Gayet güzel uyudum diyor. Aslında hasta bunu deneyimlemiş oldu bu şekilde. Bu arada şeyi de söylemekte fayda var. Hamilelikte de o gece uykusu kaçmalarında eğer hastanın bu saatlere uyan bir uyku sıkıntısı varsa, dikkatinizi çekiyorsa, bir de biraz fazla kilo alıp zorlanıyorsa hamilelikte, Baileys'i uykusuzluk için de kullanabilirsiniz. Ayrıca şöyle bir şey de var. Bellis'le ilgili Dion der ki, Bellis'in zamanı yok. Aslında Bellis'in adı da tüm yıla yayılan, Bellis perennis oradan geliyor. Tüm yıla yayılan, aslında botanik olarak tüm yıl açabilen bir bitki anlamında. Bellis'in de kullanma indikasyonunda zaman yok. Onlarca yıl öncesinde bir batın ameliyatı geçirmiş olabilir. Ve bu ameliyattan onlarca yıl sonra da hala Bellis kullanmaya ihtiyacı vardır. Bunu birçok hastamda deneyimledim. Geçmişinde rahimle ilgili bir ameliyatlı olan, ben çünkü kadınlarla çalışıyorum çoğunlukla biliyorsunuz, hastalarıma Bellis mutlaka veriyorum ve ne yaşadıklarını soruyorum. Bir rahatlama, bir ağırlığın gitmesi, özellikle karın alt kısmında bir hafifleme muhakkak ve o derin uyku uyuduklarını muhakkak söylüyorlar. En son deneyimim, benim yeni bir sekreterim var, bir karın ameliyatı var. Daha ben yeni başladı, ona böyle bir tedaviye falan almadım. Ama görüyorum böyle zamanı gelecek diyorum. Çünkü hasta istemeden, bir talep etmeden tedavi yapmak doğru bir şey değil. Bu benim 33 yıllık mesleki deneyim. İstediği zaman vermek gerekiyor. Benimle birlikte hastalara remedi bir görüyor, hastaların geri dönüşlerini görüyor. Böyle bir heveslenmeye, heyecanlanmaya başladı. Birkaç şeyde, bir grip oldu, verdiğim remedi işte çok işe yaradı. Bir regl ağrısı var, bir şey rica etti, verdim. Yavaş yavaş geliyor benden bir şey istemeye. Geçen gün kapıdan çıkıyorum. Hocam dedi, ben hiç geceleri uyuyamıyorum dedi. Dedim kaç gibi uyanıyorsun? Bir dedi, bir gece 3 gibi uyanıyorum. Sabaha karşı uyanıyorum. Ondan sonra da uyuyamıyorum dedi. Tamam dedim. Yani karın ameliyatını biliyorum. Dedim Bellisi, gönderdim. Ertesi gün geldi, diyor ki, ay hocam hiç uyanmadan uyudum, çok iyi geldi. Sonrasında da dün bana diyor, yani çok iyi geldi bu diyor ve homeopati eğitimi almaya, homeopatiyle böyle gönülden hevesle ilgilenmeye başladı bugünlerde. Gerçekten de ben de gözlemliyorum, gün içindeki enerjisi arttı. Daha canlandı, daha hareketlendi. İşte bu nedenle Bellisi sizle özellikle paylaşmak istedim. Önemli bir remedi, çok doğru yerde kullanıldığında hem rahim için hem de uyku için bile kullanılabilecek bir remedi. Daha farklı deneyimlerde buluşmak dileğiyle lütfen YouTube kanalıma üye olun ve homeopatiye uzaktan yakından ilginiz varsa, çok ilginiz yoksa bile takip edin. İlginç deneyimler, ilginç bilgilerle devam edeceğiz.